Herkese merhaba. Yine uzun bir aradan sonra tekrar sizinleyim. Bu videoda temamız yeni yıl olacak. Elimde bir sürü yeni yıl temasına uygun ip var. Bu moher ip. Kalın bir moher. Şöyle. Bununla ilgili henüz bir fikrim yok. Aslında şu an yapacağım aksesuarlarda kullanabilirsiniz. Fakat aynı kalınlıkta, hani bunlarda bir standart olmadığı için aynı kalınlıkta bulamayabilirsiniz. Bunlar sarma ipler çünkü. Ve bazı iplikçilerde hani sarma ipler satılırken çoğu iplikçide yok. O yüzden bunun bir standardı yok ve bununla ilgili tarif vermeyeceğim. Ben yine Nako Paris'ten devam edeceğim. Nako Paris'i biliyorsunuz, sürekli kullanıyorum. Kırmızı rengini kullanacağız bu videoda. Saç aksesuarı yapacağız. Kız bebekler için ya da çocuklar için ya da yetişkinler, yani hangi boyda yaparsanız fark etmez. Ben yine yeni doğan aksesuarı çalışacağım. Şimdi dilerseniz başlayalım. Gerekli malzemeler: 1 adet kırmızı Nako Paris ip. Tomurcukları yapmak için herhangi sarı renkte bir ip. Ne olduğunu çok önemi yok. 1 adet makasa ihtiyacımız var. 1 adet dikiş iğnesi ve 1 adet 4 milimetre tığa ihtiyacımız var. Malzemeler bu kadar. Evet, şimdi ilk olarak tokamızın lastik kısmından başlayacağız. Şimdi bir tane zincir yapıyorum. Ben şöyle başlıyorum. Bir tane şöyle tığımı çeviriyorum. Ondan sonra bir tane zincir atıyorum. İlk zincirimize batıyoruz. Ve elimizde 2 tane ilmeğimiz oluyor. Şimdi bu ilmekleri örerek böyle yukarı doğru ilerleyeceğiz. Sırayla öreceğiz. Birincisini örüyoruz. Elimizle tutuyoruz. Tığımızı çıkartıyoruz. İkincisini örüyoruz. Tekrar birincisi tut. İkincisini ör. Tekrar tığa geçir. Bu şekilde birincisini örüyoruz. Tutuyoruz. İkincisini örüyoruz. Tekrar birincisini tığımıza geçiriyoruz. Bu şekilde hızlı bir şekilde ilerliyor zaten. Biraz daha hızlı öreyim. Elinizi çok sıkı tutmayın, çok bol da tutmayın. Bakın. Çok güzel ilerliyor. Hem de kalın tok bir görüntüsü oluyor böyle yaptığımızda. Bunu birçok ördüğüm kıyafette şapka ipleri olarak falan kullanıyorum bu tekniği. Zaten benim videolarımı izlemişseniz şapkaların bağcık kısmını hep bu şekilde yapıyorum. Tokalarımda da kullanıyorum aynı tekniği. Evet, ben bunu böyle bitirip geliyorum. Evet, ben bitirdim. 65 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi bitirişini göstereceğim size. Birincisini ikincisinin içinden geçiriyoruz. Yalnız tüyleri biraz takıldı. Benimkinin tüyleri sıkıştı burada. Bir tane zincir atıyoruz. İpimizi kesiyoruz. İçinden çekiyoruz ve sıkıştırıyoruz. Ama benimki sıkışmıyor şu anda çünkü tüyler biraz karıştı. Tüylü ipin bu şekilde riskleri var örerken. Şimdi buraya düğüm atıp keseceğim. Garanti olsun diye 2 tane düğüm attım. Kestim. Diğer ucunu da iyice sıkıştırdım. Burayı da kestim.
kestim. Evet. Yeni doğan başı için yeterli bir rakam. Tabii çocuk veya yetişkin çalışacaksanız biraz daha uzun örmeniz gerekiyor. Biraz değil. Hani yetişkin çalışacaksanız bayağı uzun örmeniz gerekiyor. Ama yine de bu örgünün esneklik payı da var, yani esnek. Onu da hesaba katabilirsiniz. Bu şekilde şimdi öndeki çiçekleri yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Tığımı şöyle çeviriyorum. 10 tane zincir atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi şöyle birincisine hemen sık iğne yapıyoruz. Yani batıyoruz, ipimizi çekiyoruz ve tek seferde bitiriyoruz. Bu sık iğne. İkincisine yalancı trabzan yapacağız. Şöyle yapılıyor. Tığın başını doluyoruz. İpimizi alıyoruz ve bu iç ilmeği tek seferde çekiyoruz. Üçüncüsünde ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzan yaparken başını doluyoruz. Batıyoruz. Bu 3 ilmeği 2 seferde kesiyoruz. 1 2. Bunları yapmayı biliyorsanız eğer bu kısımda hızlandırma yapabilirsiniz. Ama yeni başlayanlar için yavaş anlatmak zorundayım. Şimdi ne yaptık? Bir sık iğne, bir yalancı trabzan, bir tane ikili trabzan yaptık. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Başını doladım. 2 seferde kestim. Şimdi üçlü trabzan yapacağız. Yaprağın tam en geniş yerindeyiz, ortasındayız. 2 kere tığımızı doluyoruz, batıyoruz, ipimizi çekiyoruz. Şimdi burada elimizde 4 tane ilmek var. Bunu 3 seferde keseceğiz. 1 2 3. Evet, yaprağımızın en geniş kısmı oluştu. Şimdi tekrar ikili trabzan yapacağım. 1 2 seferde kestim. Tekrar ikili trabzan. 2 seferde kestim. Bir tane yalancı trabzan. Üçünü tek seferde kestim. Ve son olarak bir tane sıkı iğne. Şimdi burada dönüş yapacağız. 2 tane zincir çekiyoruz. 1 2. Aynı yere batıp sık iğne yapıyoruz. Ve dönüşümüzü bitirmiş olduk. Şimdi karşı tarafa geçtik. Yaprağın diğer yarısı. Yine buralara batarak ilerleyeceğiz. Şimdi sık iğnemizi yaptık. Yalancı trabzanda sıra. Başını doladık. Sıradaki boşluğumuza batıyoruz. Ve tek seferde çekiyoruz. Başını doladık. İkili trabzandayız. Sıradaki ilmeğe battık. Tek seferde çektik. Başını doladık. Şimdi ikili trabzanda sıra. 1 2. Başını doladık. İkili trabzandayız. Tekrar 1 2. Şimdi sıra üçlü trabzanda. 2 sefer doladık. Battık. 3 seferde kesiyoruz. 1 2 ve 3. Başını doladık. 2 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2. Şimdi yalancı trabzanda sıra. Tek seferde kestim. Son olarak
sık iğne yapacağız. Son boşluğa. Sık iğnemizi de yaptık. Karşı tarafın tepe noktasındaki başakları böyle şöyle göstereyim. Karşı tarafın tepe noktasındaki başağın altından geçirdim. İpimi çektim. Kendi ilmeğimden de çektim. İlmek kaydırma yaptım yani. Bu şekilde yaprağımız oluştu. Hata yapmaktan korkmayın. Yani battığınız yer çok önemli değil. Aman oraya mı batacaktım, buraya mı bakacaktım? Zaten tüylü ip olduğu için kusurlarınız varsa da gözükmüyor. Yani yapmaktan korkmayın. Son olarak bir tane zincir çekiyorum. Sonra bu şekilde kesip tığımızı çekip sıkıştırıyoruz. Ama ben bunu kullanmayacağım için kesmiyorum şu anda. Size anlatmak için ördüm. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şu ördüğümüz 5 taneyi şu şekilde üst üste yerleştirerek, tabii ondan önce şu ipleri şöyle arkaya saklayalım, düğümleyelim. Sonra bu 5 tane yaprağımızın şu iplerinin çıktığı yerlerden üst üste şöyle üst üste getirip dikeceğiz. Tabii bunları ütülersek daha güzel duracaktır. Şu şekilde 5 tane oluyor. Poinsettia çiçeğimiz oluşuyor. Sonra ortasına sarı iplerle tomurcuklar yapacağız. Şimdi ben bunların sayısını arttıracağım. Toplamda 5, 10, 15 tane yaprak öreceğim. 3 tane çiçek olması gerekiyor. Eğer siz daha büyük, yani büyük bir çocuk ya da yetişkine yapacaksanız bu yaprağın içinde çektiğimiz 10 tane zincir sayısını arttırarak yaprağın boyutunu büyütüp yapabilirsiniz. Bu 0-5 yaş için uygun bir boyuttur diye düşünüyorum. Biraz da böyle dolgun ve büyük gözükmesini seviyorum ben. Bu bebek fotoğrafçılarının kullandığı fotoğraflarda güzel duruyor yani. Kırmızının zaten kendi albenisi var. Şimdi ben bu çiçekleri bitirip dikip geleceğim. En son tomurcuk yapımını göstereceğim size. Evet, şimdi 5 tane yaprağı böyle üst üste koyarak diktim. Birbirlerine monteledim. Evet, ben çiçeklerimi diktim. 2 tanesinin tomurcuklarını da yaptım. Şimdi sonuncusunun tomurcuğunu yaparken size göstereceğim nasıl yaptığımı. İhtiyacımız olan bir adet iğne. Ben uzun iğne kullandım. Daha rahat oldu. Normal dikiş iğnesi de kullanabilirsiniz. Yani şu boy da yeterli olur. Yalnız işte şu kısım kalın olunca bu tomurcukları yapmak zor oluyor. O yüzden ben daha hani şu kısmın daha ince olduğu bu iğneyi tercih ettim. Ama diğer türlü de yapılıyor. Sadece bir tık daha zor oluyor. Şimdi sarı ipimizi geçirelim. Evet, ipimizi iğnemize geçirdik. Şimdi tomurcukları yapacağız. Arkada biraz uzun bir ip düğümlemek için bıraktım. Şimdi nasıl yapıyoruz? Ben içlerine 6 tane böyle tomurcuk yaptım. İğnemizi şöyle elimizle parmağımızla tutturuyoruz. Zeminden çıkan ipi saracağız. Arkadakini de tuttum ki parmağımla kaymasın. Ben 15 kere sardım. Tabi burası tercih size ait. Ne kadar dolgun istiyorsanız sarma işlemini o kadar arttırabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 yeterli benim için. İstediğim görüntüye ulaşıyor. Şimdi burayı böyle çekeceğiz. Burası biraz zor oluyor. İçinden bu iğneyi çıkarmamız gerekiyor.
Evet, çıkardım. Çekiyorum. Bu sırada içine ne kadar tüy girmezse o kadar iyi olur. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Böyle ip tamamen içinden geçecek. Çekiyorum, çekiyorum. Sonuna kadar, gittiği yere kadar çekiyoruz. Çektim. Tabii alttaki ip tüylü olunca hep içine tüy kaçıyor. Bu anlamda biraz sıkıntı oluyor. Evet, gittiği yere kadar çektim. Ve çıktığı yere yakın bir noktaya batıyorum. Birinci tomurcuğumuz hazır. İsterseniz şurada bir düğüm atabilirsiniz. Sağlam dursun. Evet, saç tokamız hazır. Arkalarını yapıştırdım. Tabii yapıştırmak benim tercihim. Siz dikebilirsiniz. Bu arada şu fazla silikonları temizleyeceğim sonradan. Harika oldu. Çok yüksek şık bir saç bandanası oldu. Yetişkinler de tercih edebilir yılbaşı partilerinde. Çocuklar da tercih edebilir. Bebek fotoğraf çekiminde de kullanabiliriz. Biraz şöyle gölgeye de alayım. Çok şık. Evet, videomuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Videoyu beğenin. Ben de böylece insanların videolarımı beğendiğini düşünüp videolarıma devam edebileyim. Yoksa böyle kendimi kötü hissediyorum. Sanki duvar anlatıyor gibi, kendi kendine video çekiyor gibi olmasın. Onun dışında Instagram hesabıma yaptığınız bu tokaların fotoğrafını atabilirsiniz. Çok memnun olurum ve paylaşıyorum da seyircilerimin yaptıklarını. Bu kadar. Belki ilerleyen haftalarda bu tokanın tulumunu da yapabilirim. Ya da erkekler için, erkek bebekler için geyikli şapka da yapabilirim. Tam karar veremedim. İkisinden birini yapmayı planlıyorum önümüzdeki haftalarda. İzlemeye devam edin. Hoşça kalın.